Zehra Grubun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Selamünaleyküm erenler, erenlere gönül verenler, Allah'ı hakkıyla bilemediğini bilenler ve hatta Allah'la aldananın aslında aldanmayacağını bilenler. Ne demek bu? Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh kölelerini azat edermiş. Bakarmış, bir kölesi namaza başladı. O köleyi namaza başlayışının hatırına azat eder, hürriyetine kavuştururmuş. 1, 2, 3, 5 deyince bu defa azat edilmek isteyen kölelerden namaza başlayanlar olmaya başlamış. Aslında niyeti namaz kılmak değil. Fakat azat olmak istiyor. Namaza başlayıveriyor. Hazreti Ömer Efendimiz bilmez mi devletli? Bilir. Ama yine de azat ediyor. Bir gün birisi gelip demiş ki ya Ömer, bu köleler aslında namaz kılmak için değil de azat olmak için namaz kılıyor gibi yapıyorlar. Seni aldatıyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz çok güzel bir cevap verir. Varsın olsun. Allah'la aldanan aldanmaz. Bugünkü Biri Bir Günün mevzu işte tam da budur. Bağdat'ta salih, saf ilginç bir kelime. Mesela sufi kelimesinin ashab-ı suffeden, suffe, oradan geldiğini ifade edenler de vardır ama kahir ekseriyet saf, yün demek. Tertemiz böyle, beyaz, berrak. Oradan geldiğini söyleyenler de var. Saf. Bağdat'ta salih ve saf dokumacının biri bir gün hacca gitmeye niyet etmiş. Çok bir parası pulu yok. Yol için azığı yok. Birikimi yok. Ama güzel bir gönlü var. İştiyakla yanıp tutuşan, muhabbetli bir gönlü var. Açmış ellerini dua etmiş. Demiş ki ya Rabbi, kullarının malı var, mülkü var, azığı var, adamı var, erzağı var, vasatı var, vasıtası var. Ben kulunun senden başka hiçbir şey yok. Fakat ciğerim yanıyor oraları görmek için. Bana nasip et de hacca geleyim. Öyle samimi, öyle içten, öyle güzel yakarmış. Allah her dua edene istediğini verir. Fakat dua etmeyi herkese vermez. Herkes elini açıp öyle canı gönülden yakarmaz. Bu bir lütuftur, bu bir nasiptir. Her dua edene istediğini verir ne demek? İbn Atallah el-İskenderi Hazretleri diyor ki, Allah hiçbir duaya karşılıksız bırakmaz. Mutlaka verir. Ama senin kendin için iyi olacağını zannettiğin şeyi değil de senin için iyi olmasını murad ettiği şeyi verir. Senin iyi olacağın zamanda değil de iyi olacağını murad ettiği zamanda verir. Ama mutlaka verir. Hiç vermez, vermediği ahirete kalır. O ahirete kalan da sevap hazinesinde öyle bir terazide yer tutar ki kul şöyle dermiş o zaman. Bu ne? Bu hani dünyada bir dua ettiğinde onun karşılığını alamamıştın ya. İşte bu onların karşılığıdır. Kul o zaman şöyle yapacakmış. Ulan keşke bütün dualarımın karşılığı buraya kalsaydı. Verir. Bir şartla içten istemek lazım. Samimi. Gönülden istemek lazım. Hani anlatırlar ya adam Kabe'nin örtüsüne yapışmış ağlıyormuş. Böyle. Perişan kendinden geçmiş. Allah'ım ne olur canımı burada al. Gözyaşlar içerisinde. Allah'ım ruhumu burada kabzet. Allah'ım son nefesimi burada vermeyi nasip et. Allah'ım ne olur. Ama bu sefer değil ya Rabbi. Ama bu sefer değil ya Rabbi. Ne oldu? Hani burada diyordun, bu sefer değil ya Rabbi. Olmaz. Bak, güzel bir söz var. Diyorlar ki, yağmur duasına çıkıyorsan, şemsiyeni yanında götür. Vereceğinden emin olarak git yani. Düşün, pırıl pırıl bir gün, Temmuz sıcağı, perişan vaziyet. Ama yağmur istiyorsun ve duaya çıktın, yanında bir şemsiyeyle git. Niye? Yağmur yağacak, ıslanacaksın ya. O ıslanmadan dolayı perişan olmayayım diye. Bu gökleri galeyana getirir. Bu istiyor, vereceğimizden de emin. Bu Allah'a dair
hüsnü zannın bir işareti olur derler. Rahmetli Fethi abi, Gemuhluoğlu, Ergun Göze merhuma bir gün demiş ki, Ergun bize dua et. Ergun abi de estağfurullah abi demiş. Hani bizim duamızdan ne olur? Öyle deme demiş. O öyle bir kudret sahibidir ki bir uyuz köpek yüzünden bir beldeye kış vermez. Hani benim duam kabul olur mu olmaz mı falan, böyle bir tereddüte düşme. Kimin duasının ne zaman ve nasıl kabul olacağını bir tek o bilir. Düşünün, bir uyuz kuçu hava soğuyacak, kış gelecek. Kış gelince o üşüyecek ya. O üşümesin diye o kudret sahibi o beldeye kış vermez. Böyle bir şey. Vaktiyle dokumacı azıcık dursun, geleceğim dokumacıya, o dua etmeye devam etsin. Vaktiyle diyor bir beldede yağmur yağmamış. Hasat perişan olacak, ürün kötü, çiftçi zor durumda filan, yağmur duasına çıkıyorlar. Ne yapsalar yağmur yağmıyor. Fakiri doyurmuşlar, yetimin başını okşamışlar falan, gönül almışlar. Dullarla ilgilen, gene yağmur yağmamış. Sadece ya Rabbi bize yağmur ver değil, bak diğer o ahalideki kişilerle ilgilenmek, bu da kıymetli. Bunları da yapmışlar ama yine de ne yaptılarsa oraya yağmur yağmamış. Bir gün o beldeye bir derviş baba geliyor. Durumu anlatmışlar. Demişler ki efendim, duası makbul bir zata benziyorsunuz. Bizim burada böyle bir derdimiz var. Ne yapıyorsak yağmur yağmıyor filan. Şöyle bir durmuş. Erenler, köyün çocuklarını bir toplayın bakayım bana demiş. Çocukları getirmişler. Her birine bir şey söylüyor. Bir şey soruyor filan, gidiyor. Bir şey soruyor, gidiyor. Bir şey soruyor. Birisi dur demiş. Sen dur bakayım, dur. Gelin demiş, bak buldum. Bunun yüzünden yağmur yağmıyor demiş. Nasıl efendim, hani bunun yüzünden yağmur yağmıyor? Çocuğa babası 2 yeni potin almış, bir çift ayakkabı. Az bir zaman sonra da bayram. Çocuk elini açıp dua ediyormuş. Diyormuş ya Rabbi, önümüz bayram. İnşallah yağmur yağmaz. Yağmur yağarsa benim yeni potinlerim çamur olur. O çamurda da ben gezemem falan. Köylü elini açıyor, dua ediyor. Diyor ki ya Rabbi bize yağmur ver. Çocuk da elini açıyor, dua ediyor. Diyor ki ya Rabbi, yağmur yağarsa potinlerim gidecek, yapma. Bak, önemli. O çocuğun gönlünü yapmışlar. Demişler ki alırız sana bir tane daha filan. Şakır şakır yağmur yağmış. Neyse. Dokumacı ellerini açmış, demiş ki ya Rabbi, benim senden başka bir şeyim yok. Kullarının her şeyi var ama benim bir senim var. Onu olan başka neye ihtiyaç var ki zaten? Bana nasip et. Niyetini etmiş. Kurban Bayramı'na birkaç hafta var. Hazırlıklarını da ufaktan görmüş. Karışmış Hicaz kervanına. Kervan yola çıkacak. Birisinin dikkatini çekmiş. Böyle uyanık, azıcık da okuyan bir tip, Kabasof'ta Hamyobaz takımından okuyor ama işin künhüne vakıf değil. İrfandan mahrum. Kaba, sathi, cevizin kabuğuyla uğraşıyor. Özüne inermemiş. Böyle birisi. Oo demiş, komşu sen de mi hacca gidiyorsun? Adam he ya demiş, Allah nasip ederse biz de niyet ettik, gidiyoruz inşallah falan. Böyle saf bir yüz gelsin gözünüzün önüne. Diyorum bari bir yol hazırlığın falan bir şeyin var mı? Yok demiş ya, ama Rabbim beni doyurur. Rabbim bana bakar. Allah var demiş hani. Ya birkaç akşam falan da mı yok? Yok demiş ya, birkaç akşam da yok ama Allah kerimdir, Mevla kerimdir. Niyet ettik inşallah biz de haccımızı yaparız. Gülüşmüşler aralarında. Şimdi bu Mevla kerimdir bahsi enteresan bir bahistir. Allah-u Teala'nın çok nazlıları vardır, nazlı kulları. Onunla alakalı bir şey anlatacağım. Ondan önce bir şey söyleyeyim. Hani adam gelip de diyor ya, komşu var mı bari bir şeyin filan. Aslında adam yapması gereken şu. Gelecek diyecek ki komşu biz sana destek çıkarız, biz sana veririz, bölüşürüz yahu. Demesi gereken bu ya. Yok. Şaka bile olsa, kasıt bile olsa, hani onun saflığını bildiği için arkadaşlarıyla gülümseme vesilesi olsun diye bile sorsa, o soruşta aslında adamın kalbine bir vesvese düşürmek var. Kalbine vesvese düşürüyorsun adamın. Vesvese kimin işidir? Şeytanın işidir. Vesveseyi şeytan verir. Şeytan her zaman öyle gelip de kalplere evhamı, vesveseyi üflemez. Bazen bunu insanlar eliyle görür. İnsan eliyle görülen vesveseye muhatap olduğu vakit insanın "Euzubillahimineşşeytanirracim" demesi lazım.
Niye? Bak, racim olan şeytandan, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım diyor insan ya. Allah'a sığınırım. Ben o şeytanı hallederim, ben bu işi çözerim falan. Yok. Allah'a sığınırım. Ya Rabbi, ben bu işi halledemem. Sana sığındım. Sen şu işi benim adıma görüver. Demek bu. Tavır, böyle bir tavırla yaklaşmak lazım. Bazen direkt böyle bir kalbe üfler. Hani ilk dedim ya, Allah kerimdir ve öyle nazlı kulları vardır. O nazlı kullar da buna inadına biz şeytanın vesvesesine itibar etmeyelim diye tavır koyarlar. O acayip bir tavırdır. Bizatı anlatırlar. Dokumacıyı yola çıkardık. O gidecek, hacca gidecek, o başka yolu yok. Adamcağız bir çöl yolculuğuna çıkacak olmuş. Allah'ın bir nazlı kulu, bir veli dostu. Şeytan ivayı vermiş. Demiş lan 20 gün yol gideceksin. Azığın yok. Böyle avlayacak bir şeyin de yok. Okun, yayın, hançerin, bıçağın bir şeyin de yok. Sen burada açlıktan ölürsün. Fakat zat biliyor, Allah rızka kefil. Böyle bir şey yok. Ama şeytana da bunun böyle olmadığını ispat için, hani bazı filmlerde diyorlar ya, bunu evde denemeyiniz derler. Bu anlattığım mevzu da öyle. Evde de denemeyin, köyde de denemeyin. Bu denenecek bir mevzu değil. Bu işin hakkını verebilen kişinin yapacağı şey. Adam ne yapıyor biliyor musunuz? Şeytan, lan yola çıkacaksın, çölde açlıktan, susuzluktan ölürsün falan deyince şeytan diyor ki, sen misin bunu diyen? Bak ben sana ne yapacağım. Kendi kendine niyet etmiş. Demiş ki, ya Rabbi, ben bu yola çıkacağım. Balla kaymaktan başka bir şey de yemem bu çölde. Onu da ağzıma zorla koyarlarsa yiyeceğim. Öbür türlü yemiyorum. Rest diyor yani şeytana. Yola çıkmış. 3 gün, 5 gün, 1 hafta gitmiş. Açlık, susuzluk, perişan halde. Takati kesilmiş. Ayakta duracak hali de yok. Böyle bir köşede beklerken bakmış ki uzaktan bir kervan gidiyor. Normalde ne yapması lazım? Koşacaksın abi o kervana. Kardeş, Allah rızası için bir bardak su ver diyeceksin. Demiyor. Bir de tersi şöyle yapıyor. Orada bir yere saklanmış. Bunlar şimdi beni görürler de bana yiyecek bir şey verirler filan, şeytan aklı çıkar diye. Saklanmış bir köşeye, yatmış uzanmış. Kervanın yolu adamın olduğu tarafa doğru dönmüş. Gelip bir bakıyorlar ki, orada bir adam var, yerde yatıyor. Kervancı başı insaflı bir adam. Bir bakın diyor ya, buna bir şey olmuş filan. Yanına yaklaşmışlar. Adam yatıyor. Oradan demiş, bir bal kaymak getirin bakayım, bir bal kaymak. Verecekler. Adam gözünü açmış, demiş ki, istemiyorum kardeşim demiş. Yola çıkarken bal kaymak istedi. Burada da demek ki şeker meker düşünce o zaman da adet o, bal kaymak verelim bir kendine gelsin. Adam istemiyorum kardeşim demiş. Hala cederleşiyor. Hala benim dediğim olacak diyor ve diyor ki, namussuz şeytan, sen haksız çıkacaksın. Senin dediğin olmayacak. Allah'ın dediği olacak. Derdi bu. Onun için diyorum, evde köyde denemeyiniz. Kervancı başı demiş ki, ya bu deli midir nedir demiş ya. Yatırın şunu. Yatırmışlar. Açın ağzını. 2 kişi zorla ağzını açmış. Ağzına balla kaymağı. Balla kaymağı zorla vermişler. Mevla'nın böyle nazlı kulları da vardır. Rızık bahsi de böyle enteresan bahsi. Neyse. Dokumacı arkadaşlarının böyle şakasına, latifesine, onun latife olduğunu da bilmiyor ki, garip saf adam. Sen de mi gideceksin, ben de gideceğim. Bir şeyin var. Vallahi yok ama işte Allah bizi doyurur. Oğlum hani birkaç akşam falan, vallahi o da yok ama Allah var ya. Allah kulunu yalnız bırakmaz filan. Ve saf bir adam. Varmışlar hacca. Tavaflarını etmişler. Kurbanlarını kesmişler. Vakfelerine durmuşlar. Şeytanı taşlamışlar. Dönüp artık kafile geri dönüş yolculuğunda. Çıkıp gelecekler. Komşu arkadaşlarına demiş ki, dur demiş, dokumacıya bir oyun oynayalım da birazcık gülelim. Keyfimiz gelsin. Neşelenelim. Dokumacının yanına gelmiş. Komşu demiş, Allah kabul etsin, hacını yapmışsın. Allah razı olsun, yaptık demiş. Sizinkini de Allah kabul etsin inşallah falan. Beratını aldın mı bari? Berat? O ne ola ki? Ya demiş, hac eden herkese günahlarının affedildiğine dair, haccının kabul olduğuna dair bir berat verirler. Biz hepimiz beratımızı aldık, bak benimki burada demeye kalmadan adam nasıl bir gerisin geriye ağlayarak feryat figan Kabe-i Muazzama'ya doğru koşmaya başlamış. Koşmuş ama ortalığı yıkıyor. Varmış Kabe'nin avlusuna. Ey kurban olduğum Allah'ım, herkes beratını almış, ben kuluna berat vermediler. Ben fakirim, acizim.
Ama beni bundan mahrum etme ya Rabbi, beni muhtaç etme ya Rabbi, beni perişan etme ya Rabbi. Ağlıyor, dövünüyor, yırtınıyor, ortalığı birbirine katıyor, ellerini yerlere vuruyor filan. Dua da böyle duadır. Hazreti Mevlana diyor ki elini açar Allah'tan bir şey istersin, bir şey istedin. Ama öyle bir an gelir ki derdini Allah'tan gayrısının çözemeyeceğini bilirsin, ellerini açarsın, öyle bir istersin ki. O an isteyen sen değilsindir, Allah'tır. Senden isteyen Allah'tır. Allah bir şeyi ister de o şeyi vermez olur mu? Dokumacı öyle ağlamış, öyle feryat etmiş, öyle figan, en son halsiz düşmüş, bayılıp kalmış bir yerde. Başucuna birisi gelmiş dokumacı. Elinde bir şey tutuyor. Onunla dürtmüş böyle omzuna. Demiş ki kalk. Gözünü açsa ki birisi. Buyurun. Al demiş Berat. Koş. Arkadaşlarına yetiş. Dokumacı verilen şeyi şöyle bir açmış ki. Kağıdı nur, yazısı nur, kokusu nur. Kendinden geçmiş, öpmüş, başına koymuş. Allah'ım sana şükürler olsun demiş. Hamd etmiş filan, onu katlamış. Göğsüne koymuş, yetişmiş arkadaşlar. O gelirken onlar da gülüyor arkadaşlar da. Bak geliyor diyorlar, bakalım ne yaptı falan. Ne oldu demiş komşu. Aldın mı sen de Berat'ını? He aldım ya demiş. Allah'a şükür bu fakiri de geri çevirmediler. Ona da bir Berat verdiler. Hele bakalım Berat'ına. Göğsünden çıkartmış Berat'ı, o kendisiyle dalga geçecek komşusuna uzatmış. Adam bir alıp baksa ki Allah diye bir feryat koparmış. Atından aşağı düşmüş perişan vaziyette. Dokumacı bir anlam verememiş adamın niye bu kadar şaşırdığını, atından niye düştüğüne de. Herhalde demiş bu işlerde de usul böyledir. Adet böyle olsa gerektir. Bu işler böyle yapılıyor herhalde falan. Adam kendine gelmiş. Bir hürmet, bir izzet vesaire. Dokumacı saf, garibim demiş ki komşu ben bunu kaybederim demişler. Ben hani saf bir adamım. Bunu sana versem, sen bunu da kendi Berat'ının yanında tutsan olur mu? Olur demiş adam mahcup bir şekilde. Almış, öpmüş, başına koymuş, saklamış. Ama demiş sana vasiyetimdir. Ben ölünce bunu benim kefenimin içine koysunlar. Teberrük olarak. Ola ki Mevla'nın huzurunda bir affa vesile olur. Hani Berat'ımız da geldik ya falan der. Komşu almış Berat'ı, dönüp gelmişler memlekete. Böyle bir sandığın içerisine saklamış dokumacının Berat'ını. Orada duruyor. Evlatlarına da vasiyet etmiş. Demiş ki bak ben olurum olmam burada bir emanet var. Bu filan zatındır. Onun kefeninin içine koyacağız. Aradan yıllar geçmiş. Bu komşu bir ticaret kafilesi için şehirden uzakta bir yerlerdeyken Salih dokumacı, saf dokumacı vefat etmiş. Cenaze namazını kılmışlar. Defnetmişler dokumacıyı. Komşu ticaret kervanıyla dönüp geri gelince haberi almış. O dokumacı vardı ya demişler vefat etti. Adam dövünmüş. Eyvah demiş ya. Bende emaneti var. Emanet. Koşmuş eve. Bir telaş. Sandığı açmış. Arıyor tarıyor falan filan. Berat yok. Çoluk çocuğuna demiş. Oğlum bak burada bu adamcağızın emaneti vardı. Ben yokken rahmeti rahmana göçtü. Bunu kefenin içine koyacaktık. Siz bir şey... Baba vallahi bizim haberimiz yok. Biz öyle bir şey yapmadık falan. Koşturduğu gibi mezara. Mezarın başına varmış. Böyle dövünerek, fatihalar okuyarak, şey yaparak. Ya hakkını helal et komşu. Geciktim falan. Acaba bu Berat ne oldu? Onu da getiremedim sana. Başına bir iş mi geldi? Şöyle mi oldu? Böyle mi falan? Dert ederken içinden bir ses demiş ki şu mezarı bir aç da bak bakalım. O Berat yerinde mi? Tam böyle merakı galebe çalmış. İçindeki sese rağm olmuş. Mezarı açacak. Hatif'ten bir ses gelmiş. Mezara dokunma. Biz birine Berat veririz de onu dardan bırakırız. Emanet sahibini bulmuştur. Allah'la aldanan aldanır mı hiç? Adamcağız oracıkta öyle kaldı. A benim cancağız.
Bazen öyle şeyler olur ki bakar bu dünyanın insanları, işte bu modernist, bu postmodern, bu seküler, bu kapitalist, bu materyalist, bu bilmem ne zıkkım dünyanın insanları bakarlar. Bir şey yapan enayi derler la. Saf derler. Yaptığına bak derler. Kapıyı çalıyor. Biri bir şey istiyor da ona da çıkartıyor, veriyor derler. Halbuki belki o ondan daha zengin derler. Birinin tutarsın bir çantasını taşırsın. Salak. Başka kimse yok muydu? Bu gidiyordu onun çantasını taşıyor derler. Bir fakir gelir der ki abi şu faturamı ödeyemedim şunu hallediver. Halledersin hemen biri gelir. Ya abi bunlar da bunu adet haline getirdiler de şöyle yapıyorlar derler. Enayi derler. Dokumacının saflığındaki adamlara bu yaşadığımız çağda enayi derler. Dostlar, kıssadan hisse odur ki bu halkın anladığı manada enayi olmak hak katında makbul bir şeydir. Yani yaşasın enayiliktir. Çünkü Allah'la aldanan aldanmaz. Yarın huzuru mahşerde sevap günah terazisini koyarlar. Bakarsınız sevap birazcık böyle zayıf duruyor. Mahcup olacak, mahzun olacaksınızdır. O sıra arabanızda giderken sıcak bir günde gelip camı tıklatıp abi bir su alır mısın diyen çocuk var ya. Siz de bir su alırsınız 1 liradır da 5 lira verirsiniz. O 5 lirayı çocuğun tebessümüyle harmanlayıp terazinin kefesine koyarlar. Hani birinin bir faturasını ödediniz ya. Bakarsınız ki orada bir fatura duruyor. Hani bir ihtiyarın valizini yüklenmiştiniz ya. O ihtiyarın Allah razı olsununu getirirler, koyarlar oraya. Bunlar böyle birikir. Bir hastaya vardın ise, bir yudum su verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabını içmiş gibi. Yunus böyle söylüyor. Ama unutmayın, enayilikte bir şart daha var. Yarın bana böyle yapacaklar diye bugün Allah'ın kullarına öyle yapmayacağız. Yarın bana ne yaparsa yapsınlar, ben bugün Allah'ın kullarına böyle yapacağım diye öyle yapacağız. Rıza için, hatır için. Neymiş motto? Yaşasın enayilik. Zehra grubun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün sona erdi.